Maxwell Anonim Şirketi Genel Merkezi'nin mermer zeminleri hala çocukluğumdan hatırladığım o aynı boş sesle yankılanıyordu. 5 yıl sonra bu lobide durmak sürreal bir histi. Her şeyin aynı göründüğü ama bambaşka hissettirdiği eski bir fotoğrafın içine adım atmak gibiydi. Üzerimdeki özel dikim lacivert takımı düzelttim. Bu, babam Diana Maxwell ile evlenip oğlu Benedict'i istenmeyen üvey kardeşim yaptığında giydiğim o eski kıyafetlerden fersah fersah uzaktı. Şimdi 32 yaşımda buraya beceriksiz üvey kız Sofia Krüger olarak değil, bambaşka biri olarak dönmüştüm. Bayan Krüger, resepsiyonist başını kaldırdı, yüzünde bir kafa karışıklığı vardı. Sizi bugünkü yönetim kurulu toplantısı listesinde göremiyorum. Tekrar kontrol edin, diyerek gülümsedim. Orada olmam gerekiyor. Benedict'in sesi lobide yankılandı. Yatılı okuldan beri mükemmelleştirdiği o küstahlık akıyordu sesinden. Burada bir sorun mu var? Tam hatırladığım gibi görünüyordu. Pahalı bir takım elbise, kusursuz taranmış saçlar ve Maxwell Anonim Şirketi'nin veliahtı olmaktan gelen o kendini beğenmiş ifade. Beni tanıdığında adımları kısa bir an duraksadı. "Sofia," dedi, hızla kendini toparlayıp burnunu kıvırarak. "Ne beklenmedik bir sürpriz. Yine bir iş için yalvarmaya mı geldin?" Anı canımı yaktı. 5 yıl önce babam aniden öldüğünde Benedict şirketten kovulmamı organize etmişti. Herkes gerçeği bilmesine rağmen o buna bütçe kesintisi demişti. Üvey kız, Diana ve Benedict'in holding için kurdukları vizyona uymuyordu. "Aslında," dedim sesimi sakin tutarak, "toplantı için buradayım." Benedict güldü. Ses mermer duvarlarda yankılandı. "Toplantı mı? Ne kadar şirin. Üzgünüm küçük kardeş. Ama bu sadece hissedarlar için. Asansörün önünü kesmek için yoluma çıktı. Neden başka bir yere gidip girişimcilik oynamıyorsun? Son 5 yıldır ne yaptığımı bir bilseydi. Onlar benim kendi küçük işimde başarısız olacağımı düşünürken, ben babamın ölümünden çok önce başlattığı planı yürütüyordum. "Bay Maxwell," diye araya girdi resepsiyonist çekinerek. "Bir giriş var. Az önce düştü. Bayan Krüger." "İmkansız," diye azarladı onu Benedict. "Tüm katılımcıları şahsen ben onaylıyorum." Telefonumu çıkarıp bu sabah aldığım bir e-postayı açtım. "İlginç. Hissedarlar konusuna değinmen iyi oldu Benedict. Bugün pay defterine baktın mı hiç?" Yüzünde ilk kez bir belirsizlik izi belirdi. "Neden bahsediyorsun sen?" "Belki de bunu yukarıda konuşmalıyız," diye önerdim. "Yönetim kurulu bekliyor sonuçta." "Bu saçmalık." Yolumu kapatmaya devam etti. "Güvenlik." O sırada Diana asansörden indi. Beni gördüğünde yüzü ekşidi. "Onun burada ne işi var?" "Anne, ben hallediyorum," diyerek onu temin etti Benedict. Saatime baktım. Saat 9:58. Toplantı 2 dakika içinde başlıyor. Bunu burada lobide mi tartışalım, yoksa biraz vakarınızı koruyup yukarı mı çıkmayı tercih edersiniz? Diana'nın kusursuz saçları ve donuk ifadesi altında gözündeki o seyirmeyi gizleyemediğini gördüm. Çocukluğumdan iyi bildiğim bir işaretti bu. Bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. "Bırak çıksın," dedi Diana sonunda. "Bu rahatsızlıkla yukarıda ilgileniriz." Asansörle yukarı çıkarken babamın bana söylediği son sözleri düşündüm. "Sabırlı ol Sofia. Her şey hazırlandı. Sadece doğru anı bekle." Doğru an sonunda gelmişti. Toplantı odası tam hatırladığım gibiydi. Tavandan tabana pencereler, devasa bir maun masa ve beklentiyle bekleyen şehrin en güçlü 12 yöneticisi. Benedict ve Diana'nın arkasından içeri girdiğimde bakışları şaşkınlık ile merak arasında gidip geliyordu. "Bu kapalı bir toplantıdır," diye ilan etti Benedict yüksek sesle. Güvenlik birazdan gelip, "Aslında," diye sözünü kestim. "Tam olarak burada olmam gerektiğini düşünüyorum." Gülümsedim ve Diana'nın yüzünü izledim. "Çoğunluk hissedarının bu toplantılara katılması gerekir. Öyle değil mi?"
Oda ölüm sessizliğine büründü. Benedikt'in alaycı sırıtışı yüzünde donup kaldı. Bazen en iyi intikam, sadece ortaya çıkmak değil, kanıtlarla ortaya çıkmaktır. Ben masanın diğer ucuna sakince otururken, odadaki gerilim bıçakla kesilecek kadar yoğundu. Benedikt ayakta kaldı. Yüzü bir kızarıyor, bir sararıyordu. "Bu absürt," diyerek sessizliği bozdu Diana. Manikürlü elleri sandalyesinin arkalığına sıkıca yapışmıştı. "Benedikt, derhal hukuk departmanını ara." Çantamı açtım ve üzerinde şirket logosu bulunan kalın bir klasör çıkardım. "Halledildi bile. Hukuk ekibiniz tüm belgeleri 1 saat önce aldı. Sanırım Bay Hartman her an burada olur." Toplantı odasının kapısı açıldı ve Maxwell Anonim Şirketi'nin uzun süreli hukuk danışmanı Thomas Hartman içeri girdi. Bana başıyla selam verirken yüzü ciddiydi. "Belgeler yasaldır," diye ilan etti. Bu masada bir fısıltı dalgasına yol açtı. Son 5 yıl içinde Bayan Krüger, titizlikle yapılandırılmış bir dizi, yatırım ve yediyemin hesapları aracılığıyla Maxwell Anonim Şirketi'nin çoğunluk hissesini satın almıştır. Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Benedikt elini masaya vurdu. "Bu imkansız. Haberimiz olurdu. Her büyük hisse işlemi yönetim kurulunun onayını gerektirir." "Tabii eğer," diye gülümsedim, "bu hisseler birkaç yıla yayılmadıysa." Her biri bildirim sınırının hemen altında alım yapan birkaç paravan şirket satın aldık. Bu şirketler bu sabah tüm varlıklarını Kruger Global Investments A'a devretti. Diana sandalyesine çöktü. O kusursuz maskesi çatlıyordu. "Ne kadar?" diye sordu. Kısık sesle. "%75," diyerek netleştirdim ve yüzlerini izledim. Bu da beni derhal geçerli olmak kaydıyla Maxwell Anonim Şirketi'nin ana hissedarı yapıyor. Yönetim kurulu üyeleri koltuklarında rahatsızca kıpırdandılar. Bunlar sıradan yöneticiler değildi. Diana'nın özenle seçtiği, mevkilerini onun nüfuzuna borçlu müttefikleriydi. "Bu babamın şirketi," diye titredi. Benedikt'in sesi öfkeden. "Senin hiçbir hakkın yok." Sözünü kestim. "Babamın şirketi miydi gerçekten? Yoksa sen ve Diana, onun vaktinden önce emekli olmasını tezgahlamadan önce onun CEO olduğunu unuttun mu?" Gerçek, odada ağır bir hava gibi asılı kaldı. Herkes Diana'nın hem şirketi hem de babamın hayatını nasıl manipüle ettiğini, Benedikt'i veliaht yapmak için babamı nasıl sistemli bir şekilde devre dışı bıraktığını biliyordu. "Bay Hartman," diye devam ettim, "lütfen yeni organizasyon şemalarını dağıtın." Belgeler elden ele dolaşırken Benedikt'in yüzü iyice soldu. Yeniden yapılandırma planı kapsamlıydı. Yeni yönetim kurulu üyeleri, yeni bir yönetim yapısı ve hepsinden önemlisi yeni mülkiyet dengeleri. "Bunu yapamazsın," diye fısıldadı Diana ama sesinde o eski özgüven yoktu. "Yapamaz mıyım?" Şirketin mali kayıtlarını büyük ekrana yansıttım. Sizin yönetiminiz altında gerçekleşen o yaratıcı muhasebe kayıtları hakkında konuşalım mı biraz? Offshore hesapları, kardeşinize ait paravan şirketlere ödenen o gizemli danışmanlık ücretleri ne olacak? Yönetim kurulu üyelerinin birçoğu aniden telefonlarını çok ilgi çekici bulmaya başladı ve Diana'nın çaresiz bakışlarından kaçındılar. "Veya belki de," diye devam ettim, "babamın ölümünden sonra hisselerine gerçekten ne olduğu hakkında konuşmalıyız. Hani şu veraset vergisini karşılamak için satıldığı iddia edilen hisseler." Benedikt su bardağına uzanırken eli titriyordu. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyordu. Sahte belgeler, manipüle edilmiş transfer kayıtları. "Bu işlemlerin hepsi yasaldı," diye kekeledi. "Öyle miydi?" Kaşımı kaldırdım. Alman Federal Finans Denetim Otoritesi, BaFin, bu konuda farklı düşünebilir. Aslına bakarsan,
son 7 yılda burada olup biten her şeyi incelemekle yakından ilgileniyorlar. Tehdit, odada bir duman bulutu gibi asılı kaldı. Diana'nın titizlikle inşa ettiği imparatorluk çatırdamaya başlamıştı ve odadaki herkes bunu biliyordu. Ayağa kalkıp yönetim kuruluna döndüm. Seçim basit. Ya bu geçiş sürecini profesyonelce hallederiz ya da federal müfettişlerin gelip her şeye el koymasına izin veririz. Karar sizin. Sanki önceden planlanmış gibi ekibimden her şeyin hazır olduğuna dair bir mesaj geldi. Karar vermeniz için 5 dakikanız var, dedim. Bilgece seçin. Takip eden bir saat, kurumsal adaletin titizlikle bestelenmiş bir senfonisi gibi ilerledi. Müfettişler ve güvenlik ekiplerinden oluşan grubum, binanın ana ofislerini güvence altına alırken, ben Maxwell, anonim şirketine karşı yürüttüğüm soruşturmanın boyutlarını ortaya koydum. 7 yıllık sistematik dolandırıcılık diyerek sunum slaytlarını geçtim. Yetkisiz hisse transferleri, manipüle edilmiş kurul oylamaları ve tabii ki babamın ölümünü çevreleyen gizemli koşullar. Benedikt'in yüzü kırmızıdan kül rengine döndü. "Bunları kanıtlayamazsın," diye tısladı. Sözünü kestim ve ekrana bir e-posta trafiği yansıttım. "Her şeyi kanıtlayabilirim. Kalp krizinden önceki gece, babamla yaptığın o gece yarısı görüşmesi de dahil." Diana sandalyesi arkaya devrilecek kadar hızlı ayağa fırladı. "İddiaların, kanıtın nerede?" Bir sonraki slayta geçtim. Güvenlik kamerası görüntüleri belirdi. Benedikt'in o gece babamın ofisine girdiğini gösteriyordu. Devre dışı bırakıldığını sandığınız o kameralar aslında hala bir yedek sunucuya kayıt yapıyordu. İlginç bir konuşmaydı Benedikt. Özellikle de onun istifa etmesi ya da sonuçlarına katlanması gerektiğiyle ilgili olan kısım. Yönetim kurulu üyeleri artık açıkça terlemeye başlayan Benedikt'e dik dik bakıyordu. Polisin bu materyalleri incelemek için çok hevesli olduğunu, finansal kayıtlarla birlikte her şeyin ortaya çıkacağını sakince ekledim. Oda kaosa sürüklendi, üyeler Diana ve Benedikt ile aralarına mesafe koymak için birbirlerini eziyorlardı. "Bu sadece bir mülkiyet meselesi değil," diye bağırdım gürültünün arasından. "Bu, babam için adalet meselesi." Güvenlikten mesaj geldi. "Memurlar hazır, Bayan Krüger." Benedikt kapıya doğru çaresizce bir hamle yaptı ama güvenlik ekibim daha hızlıydı. Dışarı çıkarılırken o kurumsal maskenin ardındaki korkmuş küçük çocuğu bir anlığına gördüm. Diana ise mükemmel dünyası etrafında çökerken sandalyesinde donup "Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın." Kalmıştı. "Bunu planlamışsın," diye fısıldadı. "En iyisinden öğrendim," diye buz gibi bir karşılık verdim. "Bana uzun vadeli oynamayı sen öğrettin. Sabır ve konumlanma üzerine verdiğin dersleri hatırlıyor musun?" Toplantı odasının pencerelerinin dışında akşam karanlığında mavi tepe lambaları çakmaya başladı. 5 yıllık planlama, titiz manipülasyon ve kederli, yenilmiş üvey kız rolü beni bu ana getirmişti. Ama bu son değildi. Bu sadece ikinci aşamanın başlangıcıydı. Takip eden haftalar, Maxwell Anonim şirketini temelinden değiştirdi. Medya buna Krüger devrimi adını taktı. Benedikt ve Diana'nın nitelikli dolandırıcılıktan tutuklanması manşetlerden düşmedi. Ancak sektörü asıl sarsan eski GEO'nun ölüm dosyasının yeniden açılması ve cinayet şüphesi oldu. Artık bana ait olan babamın eski ofisinde oturmuş adli raporları inceliyordum. Thomas Hartman yeni bir belge setiyle içeri girdi. Yüzü karanlıktı. "Toksikoloji sonuçları çıktı," dedi sessizce. "Kesinler. Babanız zehirlenmiş, savcılık suçlamayı 1. derece cinayete yükseltti. 7 yıldır taşıdığım yükün omuzlarımdan kalktığını hissettim." "Peki Diana?" diye sordum. Bu sabahki sorguda pes etti.
Her şeyi Benedict'in üzerine atıyor. Tabii ki öyle yapacaktı. Diana Maxwell her zaman bir hayatta kalma ustası olmuştu. Kendini kurtarmak için öz oğlunu bile feda etmeye hazırdı. Ertesi sabah bir şirket toplantısı düzenledim. Şirketin adını Kruger Technologies olarak değiştirdiğimi ve el koyulan offshore hesaplarından finanse edilen bir kurumsal etik vakfı kurulduğunu duyurdum. O akşam ofisten çıkarken babamın çekmecesinde eski bir fotoğraf albümü buldum. Mezuniyetimden bir kare, Diana ve Benedict hayatımıza girmeden önceki o mutlu anımız. "Haklıydım baba," diye fısıldadım. Sabırla alınan intikam, intikamın en tatlı halidir. Telefonum titredi. Diana'nın avukatı bir anlaşma teklif ediyordu. Ceza indirimi karşılığında Benedict'e karşı tanıklık. "Anlaşma yok," diye yazdım. "Bırakın birbirlerini yok etsinler. Tıpkı babamın mirasını yok etmeye çalıştıkları gibi. Bazen en iyi intikam, sadece sana ait olanı geri almak değil, onların küle çevirdiği şeyden çok daha iyisini inşa etmektir."